Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ben ve ekip arkadaşım Alp ile birlikte sizlere LinkedIn ile ilgili bilgilerimizi paylaşıyor olacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Kerem. LinkedIn Sales Executive olarak çalışmaktayım. Yaklaşık bir senedir Etkonomi bünyesinde çalışmaya sürdürüyorum. Alp, sen de rica etsem kendini tanıtabilir misin? Tabii ki aslında Kerem çok güzel bir girizgah yaptın. Çok teşekkürler. Ben de 1,5 yıldır Etkoloni ailesinin içindeyim. Ben de Sales Manager olarak aslında LinkedIn'deki bütün bu pazarlama süreçlerinde markalara destek olmaya çalışıyorum. Bugün de Kerem'le beraber soru cevap bir akış üzerinden İnşallah merak edilen sorulara cevap verebileceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz Alp kendini tanıttığın için. Özellikle yıl sonuna da gelmemizle birlikte markalar LinkedIn kullanımlarını tabii ki diğer sosyal mecralarla birlikte arttırmayı ve sürdürmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda hem kullanıcılara hem şirket sahiplerine hem de ajans olarak bizlerle çalışan partnerlerimize bilgilendirici bir video hazırlayalım dedik. Bu noktada ben ilk sorumu seninle paylaşmak istiyorum hazırsan. İlk sorum, markanın LinkedIn'deki efektifliğini arttırabilmesi adına nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Yani aslında biliyorsun sen de bu genel olarak markalardan son dönemde çok fazla aldığımız bir soru. Çünkü tabii ki marka LinkedIn'deki efektifliğini arttırmak istiyor. Hem organik tarafta hem sponsorlu tarafta. Bundan önceki yine seninle konuştuğumuz diğer videoda ki kanaldan bu videoya da ulaşabilirsiniz dilerseniz. Aslında organik tarafı birazcık deşmiştik. Organik tarafta işte o CMOR'a düşmemek, içeriğin yaratıcı olması, o hedeflemeleri orada doğru dokunuşlarla değerlendirebilmek, biraz bunların üstünden konuşmuştuk. Bugünse bir tık daha bu sponsorlu tarafta nasıl bir yatırım yapmak gerekiyor ya da nasıl bir stratejiyle yola çıkmamız gerekiyor. Dilersen biraz onların üzerinden gidelim. Her şeyden önce LinkedIn'in bir funnel strateji adını verdiği bir stratejisi var aslında. Bu farklı adımlardan oluşuyor. Bilinirlikle başlıyor ve aslında en sonunda lead'in bizde bıraktığı izleri takip etmeye kadar gidiyor. Böyle uzun bir yol haritası gibi düşünebiliriz. Her zaman şunu söylüyoruz. Tabii ki satışa dönmek her pazarlamacının, her markanın final gayesi. Ama öncesinde özellikle LinkedIn gibi bir mecradan bahsediyorsak bu funnel'a bir bilinirlikle başlamamız gerekiyor. Bu gerçekten çok değerli. Çünkü etkileşim odaklı bir yayın yaptığımız zaman her şeyden önce takipçi kazanabiliyoruz. Alttaki post, like, comment butonlarıyla sınırsız bir organik büyüme elde edebiliyoruz ki bu markanın aslında LinkedIn'de ayaklarının daha da çok yere basmasına neden oluyor. Uzun vadede de hem sponsorlu hem organik tarafta iyi işler yapabilmemize yine fırsat tanıyor. Aynı zamanda LinkedIn'in yine her zaman globalle bu konu üzerine konuşuyoruz. Quality Score dediği bir skorlaması var. Bu skorlama tamamen markanın etkileşimleri üzerinden verilen bir skorlama. Ve bu sayede aslında kullanıcı dostu da bir mecra almak istediği için LinkedIn tabii ki etkileşimi fazla, içeriği daha da çok göstermek isteği içinde. O yüzden burada biz etkileşimi ne kadar yukarı çekersek, ne kadar quality skorumuzu yukarıda tutarsak zaten hep konuşuyoruz, yani açık arttırma usulü bir mecradan bahsediyoruz. Burada maliyetleri bu kadar düşürebiliriz, bitleri bu kadar düşürebiliriz. O yüzden bu funnel strateji dediğimiz yol haritasını mutlaka takip etmek lazım. İlk adım dediğimiz gibi bilinirlik. Bundan sonra o ilk etkileşim odaklı yayınları yapmamızın ardından aslında consideration evresi geliyor. Bu evrede birazcık daha artık gerçek hikayelerden bahsetmesi gerekiyor markanın. Nasıl hikayeler? İşte case'ler olabilir, başarı hikayeleri olabilir, webinarlar yapabilir ki son dönemde webinarlar özellikle bu içinde bulunduğumuz dönemden de dolayı tabii ki çok önemini arttırdı. Bu webinarlarla birazcık daha burada bilinirlik yarattığımız kullanıcıları avucumuzun içine alabiliyoruz ve uzun süreli sadakat duygusu oluşturabiliyoruz. Bence hem kullanıcı odaklı düşündüğümde hem de burada bunun üzerine çalışan biri olarak düşündüğüm zaman iki taraf için de bir win-win burada. Doğru markaya gidiyor kullanıcı. Markada gerçekten derdini doğru anlatabiliyor. Bundan sonra aslında o çok istediğimiz satışa dönme noktasında lead'e döneceğimiz nokta aslında bu nokta. Consideration'ın ardından işte
burada tabii ki çeşitli teklifler olabilir. Kullanıcılara broşürler olabilir. Ne gibi çözümler sunduğunu marka paylaşabilir ve LinkedIn'deki zaten lead gen eklentisiyle beraber direkt kullanıcılardan form toplamak çok kolay. Halihazırda kullanıcının verdiği bilgiler üzerinden işleyen bir sistem var. Tabii ki tamamen kişisel verilerin saklı olduğunu da konuşmak lazım bence burada. Tamamen zaten GDPR compliant bir mecradan bahsediyoruz ama bunun yanında bu tarzda lead gen çalışmalarında markalardan ek bir KVKK butonu da koymalarını talep ediyoruz. O yüzden burada aslında gerçekten günün sonunda kullanıcılardan lead toplayabiliyoruz. En sonunda da burayı ölçümlemek çok önemli. Topladığımız bu leadleri gerçekten bu parmak izlerini takip etmemiz lazım. Uzun vadeli bu parmak izleriyle iletişime geçmek, etkileşimi arttırmak ve farklı çözümlerle aslında buradaki kullanıcıların karşısına çıkmamız lazım gibi düşünebiliriz bence kısaca. Çok iyi anlattın gerçekten. Teşekkür ederim. Özellikle ben de consideration bölümüne bir eklemede bulunmak istiyorum. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri ve yöneticilerin, özellikle üst düzey yöneticilerin röportajları gibi paylaşımlar LinkedIn'de oldukça fazla etkileşim oluyor ve oldukça fazla dikkat çekiyor. Dolayısıyla biz markalardan mümkün olduğunca bu tip konularda paylaşımlar yapmasını da öneriyoruz. Bunun haricinde organik olarak paylaşılan paylaşımların mümkün olduğunca şirket çalışanları tarafından da tekrardan repost adını verdiğimiz tekrardan paylaşmalarını önemsiyoruz ve markalara öneriyoruz. Hatta bunu yaparken mümkün olduğunca kendi düşüncelerini de o paylaşımlara eklemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü LinkedIn kullanıcıları her ne kadar nesnel bilgileri, istatistiki bilgileri severlerse de bir o kadar da öznel bilgilere önem veriyorlar. Hatta bunun üzerinde bir önceki videomuzda da durmuştuk hatırlarsan. Bunun haricinde bu soruma cevap olarak aslında daha çok sponsor content ürününden bahsettin. LinkedIn ana feed'inde çıkan üründen. Bir de bizim aslında daha fazla etkileşim alan ve özellikle Türkiye'deki kullanıcıların oldukça fazla etkileşimde bulunduğu bir ürün grubumuz var diyeyim. InMail ve Conversation Ads. Mümkünse birazcık daha o ürünleri de bizim için detaylandırabilir misin? Çok aslında doğru söylüyorsun. Çünkü farklı ürünler farklı amaçlara hizmet ediyor aslında LinkedIn'de. Bence bu da hem B2B hem B2C tarafta başarılı işbirliklerinde bulunabilmemizi sağlıyor. Dediğin gibi sponsored content belki bu o funnel'dan bahsederken en baştaki bilinirlik noktası, o organik büyümeyi alma amaçlı işlerde çok önemli. Sınırsız bir etki alanıyla karşılaşabiliyoruz ama birazcık daha artık o yol haritasının ileriki aşamalarında biraz daha artık kitlemizi bildiğimizde, daralttığımızda, daha spesifik niş işler yapmak istediğimizde aynen öyle yani InMail ve Conversation Ads kendisini çok fazla ayırıyor. Burada tabii ki LinkedIn'in modeli korumak adına aldığı bazı önlemler var. Nedir bu önlemler? Bence en değerlisi, en önemlisi bir kullanıcı bir sponsorlu InMail ya da Conversation Ads aldığı zaman minimum 30 gün geçmesi lazım ki yeni bir sponsorlu InMail ya da Conversation Ads alsın. Bu çok önemli çünkü hem spam algısını önlüyor hem de aslında kullanıcıların gerçekten onlar için önemli olan InMail'leri almasını sağlıyor. Bunun ardından tabii ki kullanıcı şeyi açtı, InMail'i, Conversation Ads'i açtı. İçeride de etkileşim arttırmak lazım. Burada da yine LinkedIn'in bir süre öncesine kadar aslında sadece isim soyisim hatırlarsan yapabiliyorduk. Yani işte sevgili Kerem Bilgiç diyebiliyorduk. Ama şu anda şunu dediğimiz noktada sevgili Kerem Bilgiç sen Etkoloni şirketinde şu pozisyonda işte şu sektörde çalışıyorsun ve bizim X şirketi olarak tam da senin için bir çözümümüz var. Senin ve şirketin için bir çözümümüz var. Şimdi burada o kadar kişisel ve doğru kişiye gittiğimiz bir içerikle aslında oradayız ki yine daha demin konuştuğumuz o win-win'i konuşabiliriz bence burada da. Çünkü hem mail atan marka için hem de bu çözümü alacak marka için çok doğru bir buluşma var burada. Bunun bir adım ötesinde zaten belki daha önce hani sizler de görmüşsünüzdür. Burada çeşitli case'lerimiz vardı. B2B tarafta ve B2C tarafta InMail'de. Bunun ardından belki InMail'in bir tık statik durduğuna yönelik çeşitli geri bildirimler alıyorduk. Yani tabii ki genel olarak statik de bir modelden bahsediyoruz ama Conversation Ads hayatımıza yeni giren reklam modeli Conversation Ads bence buradaki
o statikliği kırdı. Ve olayı bambaşka bir yere çekti. Çok daha interaktif bir hal aldı. Conversation Ads nasıldır? Çok kısa ondan da bahsetmek gerekirse, dediğim gibi birazcık çiçeği burnunda bir model ama yine e-mail'den bahsediyoruz. Yine kullanıcının gelen kutusuna attığımız bir mesaj. Yine e-mail'deki kurallar geçerli. 30 gün kuralı. Yine kişinin adı, soyadı, çalıştığı şirket, sektör, ünvan, bunların hepsini çekiyoruz. Ama burada kullanıcı kendi yol haritasını kendi kararlaştırıyor. Kendi verdiği kararlardan aslında istediği yoldan devam ediyor. Nasıldır? Varsayalım biz bir Conversation Ads çalışması yaptık. Ve bu bir, yine tamamen örnek veriyorum, etkinlik daveti. Bu etkinlik davetinin altına biz 5 tane CTA butonu koyabiliyoruz. 3 taneyi öneriyoruz ama 5 tane CTA butonu koyduğumuzu varsayalım. Bu CTA butonları aslında daha önce bizim kullanıcı hangisine basarsa onunla ilgili hazırlamış olduğumuz kurgulara sahip. Kullanıcı daha fazla bilgi almak istiyorum diyor. Hemen alt tarafında etkinlikle ilgili çok daha fazla bilgi paylaşabiliyoruz. Kaydolmak istiyor, direkt lead'e yönlendiriyoruz. İşte biraz daha belki web sitesini görmek istiyor, o noktada web sitesine göndermek istiyoruz. Eğitim sektöründe burada son dönemde sen de çok iyi biliyorsun ki yine çok iyi sonuç aldığımız bazı işbirliklerimiz oldu. Şunu yapabilme esnekliği veriyor aslında model bize. Varsayalım bizim birden çok eğitim programımız var sunabildiğimiz bir okul olarak. Kullanıcıya hangisiyle ilgi duyuyorsun sorusunu sorup kullanıcının cevabına göre istediğimiz alt başlıklarla kullanıcının karşısına çıkmamızı aslında sağlıyor bu model. O yüzden bence gerçekten çok önemli, çok interaktif bir hal aldı ve özellikle Türkiye gibi bu interaktif iletişimi seven bir mecra olduğunu düşündüğümüz zaman da gerçekten çok iyi dönüş aldığını söyleyebilirim. Evet Alp, yine çok güzel bir cevap verdin. Teşekkür ederim. Aslında bir best case'imizin, hatta ödüle başvuracağımız case'in de spoilerını vermiş oldun diyelim son cümlelerinde. Ben yine bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii Alp'in bahsettiği gibi 30 günde sadece bir adet sponsorlu mesaj alıyorsunuz. E-mail ve Conversation Ads fark etmeksizin. Bunun yanında LinkedIn'de sadece online olduğunuz zaman aslında mail alıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki siz çok uzun zaman LinkedIn'e girmezseniz aslında hiç e-mail almazsınız. Bu aslında partnerlere sağlanan bir kolaylık. Şöyle ki açılma oranı benchmarklarımız Türkiye özelinde %65'lere yakın. Bu da özellikle Avrupa ve Amerika pazarına göre oldukça yüksek benchmarklar. Dolayısıyla spam algısını yıkmanın yanı sıra kullanıcı tarafında aynı zamanda markanın bütçesini doğru bir şekilde aloke etmesini de sağlayan bir özellik diyebiliriz. Peki Alp, son olarak sana şunu sormak istiyorum. Sen de eminim kabul edersin ki LinkedIn diğer mecralara nazaran daha muhafazakar olarak tabir ettiğimiz bir mecra gibi görünüyor. Yani yenilikleri mümkün olduğunca daha geç bünyesine katıyor. Bunun haricinde datası gerçek ve saf olduğu için, içerik bir o kadar aslında zengin olduğu için ve farklı noktalara kaymadığı için aslında bununla övünüyor. Ama yeniliklerden de aslında her zaman kendimizi besliyoruz. En çok soru aldığımız, en çok dikkat çeken yenilik de sen de eminim kabul edersin ki Story oldu. Bu noktada LinkedIn'in daha ne kadar yenilikleri olacak? Story dışında bir yenilik var mı? Ve Story Ads adını verdiğiniz bir ürün gelecek mi, hayatımıza girecek mi? Bunu sormak istiyorum. Tabii ki çok hızlı bir şekilde buraya da cevap vermek gerekirse, dediğim gibi LinkedIn burada bir ürünü devreye sokmadan önce gerçekten bence o deneme sürecini çok doğru yönetiyor. O beta aşamasında hem kullanıcıdan aldığı geri bildirimleri topluyor ve sonunda çok güçlü bir ürün. Ayakları yere sağlam basan bir ürünle karşımıza çıkıyor. Yeni gelecek bir üründen bahsedelim. Event Promotion Story'den önce söyleyebileceğim. Zaten birazcık konuşmuştuk. LinkedIn artık eventlere, etkinliklere çok daha fazla karşımıza çıkan bir mecra haline geldi. Onun için burada tamamen etkinlik promosyonu üzerine bir çalışma var. Çok yakın zamanda da hayatımıza girecek gibi duruyor. Böyle bir spoiler verelim. Story tarafı da Story her mecrada olduğu gibi LinkedIn'de de çok büyük bir heyecanla karşılandı. Şu anda organik tarafta aldığımız geri dönüşler çok iyi çünkü her mecranın kendi dinamiği var. LinkedIn'de de kullanıcının story'yi tüketmesi ya da story'yi kullanması diğer mecralardan daha farklı oluyor tabii ki. Bence güzel bir yenilik. Uzun vadede de güzel bir opsiyon olarak kullanılacak gibi duruyor. Ads tarafına, sponsorlama tarafına gelecek olursak da şimdilik tam net bir tarih
veremiyoruz, öyle söyleyeyim. Ama yol haritasında var mı? Kesinlikle var. Yine Global'le yaptığımız konuşmalarda bol bol bu konunun üstünde duruyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki o ikinci yarısına girmeden 2021'in bu konuyla ilgili de güzel haberleri, hatta belki de bu kanal üzerinden paylaşacağımızı söyleyebilirim. Seve seve. Peki Alp, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yine çok bilgilendirici bir video çekmiş olduk. Senin de aslında söylediğin gibi umarız ileride hem farklı ürünler için, LinkedIn'in yenilikleri için ve diğer konular için diyelim sizlerle tekrardan birlikte oluruz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Mümkün olduğunca videomuzu paylaşırsanız da bizi desteklemiş olursunuz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.